Herkese günaydın, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Yaptığınız yorumlar ve beğeniler için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmazsak sevinirim. Ayrıca katıl bölümünden destek veren arkadaşlara da çok teşekkürler. Şimdi bugün analizleri dün gelen bir soruyla başlamak istiyorum. Bir arkadaşımız yukarı hiç çıkar cümlen yok arkadaş. Hep aşağıda şu olur, ons gümüş yukarı çıkarsa direnç vesaire. Nedir rakam yok mu demiş. Bugün sizlere hedef vererek analizlere başlamak istiyorum. Ons gümüşün önümüzdeki yıl için olası hedefi 26.95 kırıldığı takdirde yukarıda 41 dolara kadar bir yükseliş süreci takip edebiliriz. Ancak tekrar üstüne basarak söylüyorum 26.95 kırıldığı takdirde kaldı ki bunun da üstünde 30 dolar direncimiz var gene. Dolayısıyla sadece yukarıda 26.95'in kırılmış olması kesin bu yükselişin geleceği anlamına gelmez. Ve aslını isterseniz bu nedenle de bu tür hedeflerin çok da fazla bir önemi yoktur. Eğer işlemlerimiz uzun porsiyondaysa yani yükseliş yönlü işleme girdiysek her zaman ne olursa tekrar piyasa tersine döner, düşüşe başlar. Bunu takip ederek işlemlerimize yön vermek çok daha sağlıklı olacaktır. Zira burada gümüşün yukarıda 41 dolara gelmiş olması tüm pozisyonumuzu kapatıp işlemden çıkacağımız anlamına da gelmez. Evet, bu tür olası bir yükselişte bir miktar kar realizasyonuna gidilebilir. Ancak bu tüm pozisyonumuzu kapatacağımız son hedefimiz gibi algılanmamalıdır. Geri kalan pozisyonla gene biz destek bölgelerimizi, stop seviyelerimizi belirleyerek olası yükselişin devamında da karımızı korumaya, bu piyasada kar etmeye devam edebilmeliyiz. Dolayısıyla hedeflerden çok destek bölgeleri ve stop seviyelerimiz bizim için çok daha önemli olmalıdır. Aynı zamanda bir ons altına da bakalım. Ons altının da hedefini kabaca bir belirleyelim. Burada aslında iki tane hedef belirleyebiliyorum. Öncelikle kısa vadeli yukarıda 1833 kırılacak olursa 2039'lara doğru bir yükseliş süreci yaşanabilir. Yukarıda 2075'lerin üstünde hareket görecek olursak da 2650'lere doğru ons altında da bir yükseliş süreci yaşanabilir. Ancak tekrarlıyorum, bakın, öncelikle yukarıda 1833'ün kırıldığını görmemiz lazım. Sonrasında da 1916 önemli olacak. Bu bölgeler kırıldığı takdirde 2039-2040'lara doğru bir yükseliş beklenebilir. Eğer burada durmaz yükseliş devam edecek olursa da 2070-2075 direnci geçildiği takdirde de yukarıda 2650'lere doğru bir yükseliş süreci yaşanabilir. Ancak bu tür hedefler vermek beni her zaman korkutmuştur. Çünkü yatırımcı psikolojisi, trader psikolojisi dediğimizde bunun çok ters yansımaları olabiliyor. Bizim verdiğimiz bu hedeflerdeki şartlar genelde unutularak sadece hedefe odaklı işlemler yapılabiliyor. Böyle bir durumda da bu şartlar yerine gelmeyip piyasa döndüğü zaman plansız yatırımcı çok büyük zararlara uğrayabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca ben bu tür hedefleri analizlerimde bulundurmamaya çalışıyorum ki sizlere gereksiz bir umut pompalayıp olası dönüşlerde de terste kalıp sıkıntılı süreçler yaşamayasınız diye çok fazla bu hedefleri konuşmak istemiyorum analizlerimde. Hatta belki kanalın çok fazla tutulmamasının, çok fazla videoların izlenmemesinin sebebi de bu olabilir. Çünkü genelde YouTube'daki yatırımcı kitlesi kötüye odaklanmak yerine iyiye odaklanıp o umudu yaşamayı daha çok seviyor. Bu nedenle de benim videolar çok fazla tutulmuyor ve böyle tepkiler de alabiliyorum. Ama önemli değil. Bizim için önemli olan sermayemizi korumak her şeyden önce. Sermaye korunduğu sürece nasıl olsa o karlar yakalanacaktır, o fırsatlar bir gün yakalanacaktır. Ancak biz sermayemizi korumayı başaramazsak o fırsatları yakalamanın da hiçbir anlamı olmayacaktır malum. O nedenle biz kısa vadeli analizlerimize dönüp stop seviyelerimizi tekrar konuşmaya devam edelim. Ons gümüşte dün yukarıdaki 23.52-23.36 direncine doğru bir yükseliş gördük. Bu bölgeyi tekrar direnç olarak çalıştırıp bir
satış süreci takip ettik. Dün yaşanan bu yükseliş sonrasında bakın burada bir arz talep dengelenmesi söz konusu. Dolayısıyla yukarıda 23.52 kırılmadığı sürece yükselişten bahsedemiyoruz. Aşağıda da 22.50 kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemiyoruz. Yatay bir bantta hareket edeceğiz. Bu yatay bandın kırılımına göre de gümüşte yönümüz netleşecektir. Buradan bir ons altına hızlıca geçelim. Ons altında da bakın şu son tepe bölgemiz geçilmediği sürece 1798-1796 direnci kırılmadığı sürece yükselişten bahsedemiyoruz. Aşağıda ise 1777-1773 şu bir önceki dip bölgesi destek olarak karşımıza çıkıyor. 1773 kırılmadığı sürece de düşüşlerden bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla şu yatay bandın kırılımına göre ons altında yön tayin edecektir. Buradan altın gümüş rasyosuna geçersek altın gümüş rasyosunda da destek olarak takip edeceğimiz bölge 77-31-76-85 bölgesi. Yukarıda da direnç olarak takip edeceğimiz 78-87, 78-68 direnç bölgemiz var. Burada da gümüşün güçlenerek altında da yükselişlerin başlayabilmesi için 76-85 desteğinin kırıldığını görmemiz gerekir. Aksi takdirde şu yatay bandı takip etmeye devam edeceğiz. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Platinde aslında durumun biraz sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Burada gümüş ve altına baktığımız zaman bu %61.8 seviyesi ile %38.2 seviyesini bakın şu aralığı fiyatladığını görüyoruz. Altında da gene benzer bir durum var. %61.8 ile %50 seviyesini fiyatlıyor. Fakat dönüp platine baktığımızda bu %78.6 bölgesinde fiyatlamaya devam ediyor. Burada da aşağıda 975 önemli destek bölgemiz. Bu bölgenin kırılması bir önceki dibe doğru 957'lere doğru satışların derinleşme ihtimalini getirir. Yukarıda da takip edeceğimiz ilk direnç bölgemiz 995-991 bölgesi. Ancak yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için şu bir önceki tepenin geçilmesi lazım. Bu da 1006 üstünde hareketler gerektirir. Altın ve gümüşte yatay hareketten bahsederken platinde daha çok satış ağırlıklı bir süreç takip ediyoruz. Tepelerin bir önceki tepenin altında diplerinde yeni dipler yaptığı bir süreçte devam ediyor hareketler. Dolayısıyla platinin görünümü çok iç açıcı değil. Yukarıda 1006 üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece yükselişlerden bahsedemeyeceğiz. Buradan paladyuma geçersek, paladyumun da aslında platinden de daha kötü bir durumda olduğunu görüyoruz. Şu son yükselişin başladığı 1796'lar 98'lerin altında çok sert satışlar görüyoruz ve bakın burada düşüş trendi de hala devam ediyor. Bir önceki tepeye ulaşamayan yeni düşük tepeler ve bir önceki dibin altına inen yeni dipler yapmaya devam ediyor paladyum. Burada takip ettiğimiz ilk destek bölgemiz 1662'ye doğru satışların da derinleştiğini gördük. Önümüzdeki günlerde yukarıda ilk olarak geçilmesi gereken direnç bölgesi 1740 diyelim buna. 1740 üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece burada da satışların devam ettiği bir süreci takip ederiz. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Gramlarda haftalık grafiklerden analizlerimizi yapıyoruz. 13.40-13.20 destek bölgesi korunmaya devam ettiği sürece yukarıda 14.16'nın ve hatta onun üstünde 14.53'ün kırılıp 17'ye doğru yükselişlerin devam ettiği bir süreci takip ederiz. Aşağıda 13.20 kırıldığı takdirde de 12.66-12.35 destek bölgesi tekrar gündeme gelecektir. Dolar Türk lirasındaki bu sabit tutulma devam ettiği sürece onslara bağlı bu destek bölgelerini takip ettiğimiz bir süreç olacaktır. Buradan ons altına geçecek olursak, ons altında da yukarıda 1084 direncimiz var. Aşağıda da 1041-1036 destek bölgesi. Bu destek bölgesi de 1010'a kadar sarkabilir. Ancak Aralık ayında gördüğümüz zirve noktası 1058'in altına gelmediğimiz sürece yukarıda 1084'ün kırıldığı ve kısa vadeli 1147'ye doğru hareketlerin devam edeceği bir süreci takip ederiz. Evet, altın ve gümüş için de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.